Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle açılışı yapayım dedim. Çocuklar okula gönderdim. Mutfağımı toparladım. Şöyle ondan sonra bir makineye çamaşırı attım. Yıkandı. İkincisini attım. Kahvaltıya komşuma gittim. Orada 3 kişiydik. Kahvaltımı yaptım. Ondan sonra biraz oturduk, kahvemizi içip tekrar eve geldim. Bir makine daha attım. Makineye yıkanıyor. Bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi bir evleri süpürmem lazım. Evlere 3 gündür süpürge tutmuyorum. Şimdi işlere koyulacağım. Akşam için ne yemeği yaparım hiç bilmiyorum. Mutfağı topladım ama diğer odaları da toplamadım. Yani bir lavaboları hallettim, çıkmıştım. Öyle şimdi biraz şu evleri bir toparlamam lazım. Bir süpürge tutayım. Dün kursa gitmiştim zaten. Hiçbir şey yapamadım. Ondan önceki gün de öyle süpürge falan tutmadım. Yerlerde böyle kırıntılar falan var. Her ne kadar kamerada belli olmasa da. Daha dün kurstan getirdiğim çantam da orada duruyor. Şöyle o yıkanırken ben hemen şu odaları bir toplayayım. Ondan sonra süpürge tutalım. Camları açacağım, bir evi havalandırayım. Halımın lekesini görüyor musunuz? Berbat oldu. Şuralarda da yine lekeler var. Geçen ay şuraya çay döktü. 2-3 kere sildim ama çıkmıyor. Bu haldan kolay kolay leke çıkmıyor. Çıkaramıyorum yani. Beyaz sabunla sildim. Arap sabunuyla sildim. Sildim çıkmadı yani. Artık zaten bir yıkamaya vereceğim de biraz daha yazı biraz daha atlatayım diyorum. Çünkü yazın sürekli kapı pencere açık. Yine aynı batıyor. Böyle kaldı. Suluğumu da görüyor musunuz? Ayşe bunu aldırmıştı. Bir heveslendi. Bir ara herkes de vardı ya. Sonra kullanmıyordu. Dolaba kaldırmıştım. Geçenlerde çıkarttım. Suyu ben çok içiyorum ama yine dedim şuna doldurayım bari ben kullanayım. Bu sabah en son doğumda çıktım. Kilolara çıkmışım. Onu gördüm tartıda. Canım sıkıldı biraz. Su içerek vermeye çalışıyorum. Bakalım. Boğazdan kıstığım yok ama su içerek vereceğimi düşünüyorum. İnşallah düşebilirim. Yani bir 3 kilo versem 4 kilo çok güzel olacak da zor. Orkideme bakın. Yeni kökler verdi. Ben bunları çiçek dalı sanıyordum ama kökmüş sanırım. Çok sevinmiştim. Şöyle inşallah çiçek dalları da çıkar. Çok güzelleşmeye başladı. Bu 2 senedir ben de eskiden TV ünitesi şu koltuğun yerindeydi biliyorsunuz. Şuradaydı. Hep oradaydı aslında, aynı yerde. Çok bir yer değiştirmedim ama üniteyi oraya karşıya aldıktan sonra bunu yere koydum. Yere indirince böyle kökler vermeye başladı. Kaç senedir hiçbir gelişme yoktu. Demek ki orası daha iyi gelmiş.
Büyük bir güzelliği işte. Sabahkini balkona sermiştim. Şimdi bunları da kurutmaya atayım. Bunlar kalın, şimdi hemen kurumaz. Evleri de süpürdüm, her yeri. Şimdi artık yerleri bir sileyim. Toz alabilir miyim bilmiyorum. Yemeğe geçmem lazım. İşe geç başladım. Geç kaldım şimdi. Şöyle bir sabah gitmeden önce lavaboları halletmiştim. Böyle hemen bir yerleri sileyim. Ondan sonra yemek işine bakarım arkadaşlar. Toz almam büyük ihtimal bugün. Şimdi bir yer silme suyu hazırlayayım. Ondan sonra yemeği düşünüyorum bir taraftan da ne yapsam diye. Arap sabunum bitmişti. Geçen yer sildiğimde şundan ekledim. Çok az. Yerleri o kadar güzel parlattı ki böyle sevdim yani. İz falan bırakmadı. Nereden aklıma geldi onu da bilmiyorum ama çok azıcık yine bundan ekleyeceğim. Güzel bir parlaklık veriyor yerlere. En son hatta onunla silmiştim yine yerleri. Bizim büyük böyle toplu bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Evde çok eksiğim var. Hafta sonu mu gideriz yaparız bilmiyorum, nasıl yaparız. Tamam. Çok da eklemeyeyim. Geçen çok eklemişim. Biraz fazla köpürmüştü. Yerlere bakın nasıl güzel parladı. Tertemiz yapıyor. Ama tabii sürekli kullanma konu belki zararı vardır. Solunması sonuçta bir koku yayıyor. Ama ara ara kullanılabilir bence böyle. Tertemiz yaptı ya. Çok sevdim. Güzel parlattı böyle. Şu çiçeklerime bir su vereyim. Bu iyicene kötü oldu bugünlerde. Bakar mısınız? Pörsümüş gibi. Bir ara kuş buna dadandı. Şu tepesine konuyordu. Birkaç yaprağını hatta sararttı. Döktü. Hava güzelleşince de bunu balkona çıkardım. Baksanıza buralarını böyle gagalaya gagalaya. Kötü oldu. Acaba toprağında mı bir sorun var bilmiyorum. Şöyle biraz vereyim ikisine de.
Biraz da şuna. Bunda yapraklar tozlanmış. Bakın burada da bahçeden gelen yumurtalar. Dolaba koyamıyorum. Aşırı pis geliyor. Yani dışarıda duruyorlar böyle. Etrafını çevirdi eşim. Yağmur yağdığında falan çamurlu. Demek ki ayaklarına basıyorlar. Üstlerine böyle kirli kirli. Dolaba koysam kokuyor gibi sanki. O yüzden ben de burada bekletiyorum böyle. Aslında yumurtalık gözüne de koymuyordum. Bir ara ayrı bir peynir kabına koyuyordum. Hepsini peynir kabının içine. Dolabın içinde o şekilde tutuyordum ama bunlar daha berbat. Pis pis kokuyor gibi bir de. O yüzden böyle balkona koyuyorum. Burası güneşi almıyor da yazın mecburen dolaba koyacağız. Yıkayamıyorum da. Yumurtanın önceden yıkanıp böyle dolapta bekletilmesi doğru değilmiş. O yüzden böyle buradalar. Burada da Emre bir set almış kendine. Böyle matkap falan, içinde bir sürü parçası olan. O kadar büyük ki kocaman yer tutuyor. Bunu koyacak başka bir alanım da yok. Hatta başka ıvır zıvır aletler var. Onlar da bu balkondaki koltuğun altında. O yüzden diyorum buraya bir dolap mı yaptırsak? En azından onun malzemelerini toplar. Şöyle şuraya çok öne çıkmayacak şekilde, çok derin olmayacak. Yani bu çıkıntıya göre bir dolap olsa bana çok iyi olacak. Şuradaki o bütün ıvır zıvırı alır en azından, işte iş aletlerini falan. Böyle mecburen burada duruyor ama bir kalabalık oluyor. Burası gözüme çok batıyor. O yüzden hiç sevmiyorum böyle fazlalığı. Akşam yemeği için tekrar mutfaktayım arkadaşlar. Şöyle tavamı çıkarttım. Hamur yoğurdum. Kıymalı şöyle bir harç hazırladım. Pide yapacağım. Aslında tavada yapmak istedim. Aklıma o geldi başta ama sonradan dedim fırında yapayım. Fırında daha lezzetli oluyor. O şekilde daha çok seviyoruz. Şöyle hamurunu da yoğurdum. Hamuruna sadece un, su, tuz. Başka bir şey eklemedim. Şu kadar bezem çıktı. Bunları önceden yoğurdum. Böyle bezeledim, aldım, dinlendi. Şimdi artık açmaya başlayacağım. Şöyle kapyaları buzluktan çıkarttım. Buzluğumda azıcık vardı. Böyle ufak ufak doğrayıp buzluğa atmışım. Onu ekledim. Yeşil biberim vardı. İşte soğanını ekledim. Sarımsağını ekledim. Baharatlarını koydum. Karabiber, pul biber, az kimyon ve toz kırmızı biber koydum. Böyle yağını koydum. Şimdi artık yapmaya başlayabilirim. Fırınımı da açayım, bir taraftan ısınsın. Aklım hala bak tavada. Orada tavayı çıkarttım demin. Boşuna çıkarttım. Onu geri koyayım. Fırında yapacağız. Bezeler hemen yapışmış bilene. Çok sert bir hamur yapmadım. Böyle kulak memesi kıvamında, delikleri kıvamında bir hamur yaptım. Fırında da geç pişiyor. Açtım şimdiden, ısınsın dedim bir taraftan. Şöyle uzun ince açacağız. Aslında ben bir gün bafra pidesini denemek istiyordum da. Onun kıyması sanırım kavrularak yapılıyor. O yüzden şimdi bildiğimiz pide yapacağım. Şeyde yemiştik. O pidenin lezzeti aklımdan hiç çıkmıyor. Ordu'da yemiştik. Dıgı'nın yeri diye bir yerdi. İsmi hiç aklımdan çıkmıyor. Çok lezzetliydi o pide. Dıgı. İsmi kalıcık oldu bende. Dıgı'nın yeri. Tamam. Şimdi şöyle açtık. Bunu biraz daha sulandırsam iyi olur. Sürülebilir olsun. Şöyle göz kararı koyalım. En son bunu Ramazan'da yapmıştım. Kaşarlı da yapmıştım. Kaşarlı da çok güzel oluyor. Evde kaşar bitmişti. Şimdi Ayşe babasına yazdı da kaşarlı da yap diye alsın. Eğer geç gelmezse yaparım. Sonraki 3 bezi ondan yaparım. Yoksa hepsini kıymalı yapacağım. Kıymalıyı, yumurtalıyı daha çok seviyorlar. Kıymalı diyorum. Kaşarlı yumurtalı. Allah'ım.
Şöyle kenarlarını kapatalım. Biraz tepsiye göre sanki büyük mü oldu ne? Tamam. Şimdi güzel bir şekilde tepsiye alabilirim inşallah. Evet, şöyle bir tık uzun geldi tepsiye. Şimdi bu 3 tane alıyor genelde. Yanına da ayran mı yaparız? Gazoz mu var? Evet, gazoz da vardı dolapta. Ya gazoz da yerler. Şöyle bir tane yumurta kırdım kaseme arkadaşlar. 3 tane aldı dediğim gibi. Kenarlarına sürüp fırına vereceğim. Fırınımı da açtım bu arada. Isınıyor. Hava da öyle bir bozdu ki yağmur yağdı yağacak. Beyaz da ziyan olmasın dedim, onu da kırdım içine. Fırından çıkınca da sıcak sıcak kenarlarına tereyağı süreceğiz. İlk çıkınca böyle sert gibi oluyor ama sonradan hemen yumuşuyor. Tamam. Şöyle ikincisini koydum. Bunu artık çıkarıyorum. Çok geçmişti ya. Bir saattir başını bekliyorum. Şöyle ikincisini de attım fırına. Hemen şuna bir tereyağı süreyim. Benim fırın geç pişiyor arkadaşlar. Şöyle hemen tereyağını sürüp bunu sofra bezinin arasına alacağım. Tekrar tepsiye yenilerini yapacağım. Diğeri pişene kadar. Anlatmadı. Tereyağını dondurucudan çıkartmıştım da erimemiş daha. Tamam. Yemeğimizi yedik. Şöyle çay demledim. Parka gideceğiz arkadaşlar komşularla. Dolma falan yapmışlar. Sen de çay demle gidelim dediler. Hava sonradan o kadar güzel açtı ki. Sabah bulanıktı ama kapalıydı. Şöyle çayımızı demleyelim. Parkta biraz oturacağız. Günlerden cuma, zaten yarın okulda yok. Çamaşırda 2 makine bitti. Bir makine kaldı. Öyle evimde temiz, rahatım yani. Hafta sonuna hazırız. Şöyle suyunu da koyalım. Bu termos benim bayağı büyük. 2 litrelik. Tam 2 litre değil de 1.900 litre. Bayağı alıyor yani. Doya doya içiyoruz. Hem de sıcak, çok güzel sıcak tutuyor. Çok memnunum bu termostan. Bir tane küçüğünü aldık yine. Hatta geçenlerde çay böyle eşim demlemişti. Yine parka çıkacaktık. Termosu alayım dedim biraz. İçemedim. Aşırı sıcaktı. Bardak da götürmemiştim yanında, termosu içerim diye. Geri eve getirdim. Evde içtim yani, anlayacağınız. Evet, bu da doldu. Şöyle kapağını kapatalım. Şu el emeği
çantama koyacağım. Benim ilk kursa başladığım zamanki diktiğim çanta. Yalnız kumaş seçimi o kadar yanlış ki penye bir kumaştan dikmişim. Kulpları böyle aşağı doğru bildiğiniz sünüyordu, uzuyordu. Şöyle düğüm attım. Böyle bu şekilde değerlendiriyorum ben de. Bahçeye giderken bir şeyler koyuyorum. Parka falan iyi oluyor. Şöyle tabakları da alayım. Biz çıkıyoruz. Yemin ederim rezillikle video çekiyorum. Videoyu düzenlerken burada kendime çok güldüm. Çünkü arka planda çocuklar bizi darlayıp duruyordu. Sanki kıtlıktan çıkmışlar gibi ben de video derdine düşmüşüm. Neyse artık burada videonun da sonuna geldik arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.